Sen yola çık, yol sana görünür. Geçmişten geleceğe, tüm zamana ve tüm evrene sirayet eden bir söz. Rumi'ye ait. Yolu İran'dan Konya'ya varan, adı tarihe kazınmış Sufi. 13. yüzyılda söylenmiş olsa da insanın özünde heyecan bulup yola çıkması için aynı sözlere bakmasının en ufak sakıncası yok. Bütün yolu görmene gerek yok. Sen yeter ki ilk adımı at. Rumi'den 700 yıl sonra söylenmiş bir başka söz. Amerikalı insan hakları önderi Martin Luther King'e ait. Martin Luther Rumi'den etkilenmiş olabilir mi? Belki. Etkisi olsun olmasın kişinin özünde motivasyon bulması ve yola çıkması için gereken heyecan daima aynı. İlk adım atıldıktan sonra başını kaldırıp bakılan o sonsuzlukta hiçbir şey olmasa da duyulan inanç aynı. Ancak kuru bir inanç değil aradığımız. Azmetmenin ve çalışmanın ahenkli dansıdır bulmamız gereken. Merhabalar, ben Arda Elvacılar. Bugün sizlere hayatım boyunca inandığım en temel yaşam felsefelerinden biri olan yola çıkmanın ve ilk adımı atmanın değerini anlatacağım. Bir tarih aşığıyım, girişimciyim, avukatım, eğitim teknolojileriyle ilgileniyorum. Hayatım boyunca hep bir şeyleri deneme hevesinde oldum. Çok defa hata yaptım ama ne mutlu ki şimdiye kadar hiç keşke demedim. Bin yılları anlatan nice kitapları okudum, içlerinde nice hatalar gördüm ama hiçbirinin sonunda keşke görmedim. Zaten yapılan hatalarda, çıkılan yolda, atılan ilk adımda düşünülmeden, planlanmadan ya da talihin yarattığı ters tesadüfler neticesi ortaya çıkan mutsuzluklardan ibaret oldular. Sen yola çık, yol sana görünür. Konya doğumluyum. 1996'da Ereğli ilçesine dünyaya geldim. Şehrimin, memleketimin, dünyanın en büyük şairlerinden olan Rumi'nin bu kelamını doğup büyüdüğüm topraklarda işitmedim. Seneler sonrasında girişimimle katıldığım bir programda Hamdi Yolukaya'dan işittim. Hamdi Bey Çobani markasının sahibi, Çobani ABD'deki devasa bir yoğurt üreticisi. Hamdi Bey de Türkiye'nin en varlıklı 10 insanından biri. Rumi rehberiniz olsun diyor, ben katılmıyorum. İnsanların hayatları boyunca takip ettikleri yollar daima birbirinden farklı olsa da sonuç daima aynı. Mutluluk. Mutluluğa giden yolda bir rehber edinmenize gerek yok. Rehberlerle yolu bulamazsınız. Rehberler size yolu tarif ederler. Rehberler yolunuza eşlik etmez. Liderlik ederler. Kendi yolunuzu bulmanın yegane yolu yine kendinize bakmaktır. Peki nedir bu yola çıkmak? Hadi çıktık diyelim. Nasıldır yani yolda olmak? Bildiğin midir, gittiğin midir? Vardığında hatırlar mısın? Yoksa vardığın yer hiç düşlemediğin bir tabloyu mu var eder karşında? Evvela yola çıkmak öyle saf bir inanış meselesi, kuru bir motivasyonla birlikte emeklemek, adım atmak, koşturmaya çalışmak değil. Hatta vakti zamanında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir uluslararası ilişkiler krizi yaşanmıştı. O krize de sebebiyet veren bir laf vardı. Türk gibi başla, Alman gibi bitir diye. Hele başlamak bu kesinlikle değil. Çünkü başlamanın etnisiteyle, dinle, dille, ırkla sizi siz yapan, siz haricinizde hiçbir şeyle alakası yok. Başlangıç da sizsiniz, bitiş de sizsiniz. Ancak başlayacağınız şeyin size ait olmasının sebebi sizin neyi istediğinizle alakalı. Şimdi çok küçük bir örneği ele alalım. Vakti zamanında hepimiz orada bulunduk. Hepimiz ilkokulda kara önlüklerle, kırmızı önlüklerle, mavi önlüklerle o ilkokul sıralarında bulunduk. Zaman bu renklerin kombinasyonunu sürekli değiştirdi ama bir şeyi hiç değiştirmedi. O heyecanla, o merakla, o öğrenmek istediğinizi sorma hevesiyle işaret parmağınızı havaya salladığınız ilk o anı. Hepimiz yaşadık değil mi o anı? Hayır. Bazılarımız o heyecanı yaşadı ve ilk sorularını sordular. Sonra ısrarla, istekle sormaya devam ettiler. Bazılarımızsa o soruyu sormak yerine başka birinin aynı soruyu sormasını beklediler. Sonra zaman geçti, heyecan geçti, her şey tükendi ve gitti. İşte herkeste öyle ya da böyle ortaya çıkan bir tablo.
Küçücük bir çocukken yaşanan bu şeyin yola çıkmakla ne alakası var? Parmak kaldırmak mı yani yola çıkmak? Aynen öyle. Ama tek başına yeterli değil. Soru sormak mı o halde? Soru sormak da değil. Yaratılmış en mucizevi varlıklardan biri olan beynin merak ettiği şeyi, bilgiyi bulabilmekle alakalı. Peki bilgi nedir? Bilgi ilk adımı son adım haline de getirebilir. Küçük bir çocuğun sorduğu ilk soruya aldığı cevap, bir girişimcinin girişim fikrinin imkansızlığı veya 30'larında birinin yurt dışında yaşama hevesinin nakdi yetersizliklerden imkansız hale gelmesi, çıkılan yolda atılan ilk adımı son adım da yapabilir. Peki yol gitmekle tükenir mi? Tek bir yol mu var hayatta yani? Sen istersen tek, sen istersen sonsuz. Mesele sadece sen dersen. Yani mesele sadece sen. Daha öncesinde Martin Luther King'den bir örnek vermiştim. Hepinizin malumu olan bir sözü var, bir konuşması var daha doğrusu. Bir hayalim var der Martin Luther King ve o konuşmasıyla birlikte tarihe geçmiştir. Milyonlara, milyarlara sirayet eden bir konuşmadır o. Fikri, heyecanı hala daha bakidir ve heyecanlıdır, canlıdır. Peki sizce o konuşmanın hazırlanması ne kadar sürmüş olabilir? Yani bir konuşmanın hazırlanması günler, haftalar, aylar, hatta yıllar boyunca sürmüş olabilir mi? Konuşmanın içerisine sirayet eden o fikrin hazırlığı belki yıllarca sürmüş olabilir. Ancak çok enteresan bir şekilde Martin Luther King'in o konuşması, o malum konuşma doğaçlama bir konuşmadır dostlar. Çok enteresan değil mi? Martin Luther King elinde hazırlamış olduğu konuşmasıyla birlikte sahneye çıkar, sonra kağıtları bir kenara fırlatır ve bir hayalim var diyerek söze girer. Peki kullandığı kelimelerin hazırlamış olduğundan farklı olması Martin Luther King'i farklı bir yola girmeye mi itmiştir? Belki. Ne önemi var? Heyecan duyduğu, inandığı, başarmak istediği her şeyle alakalı daima adım atmıştır. Daima sonuçlara ulaşmıştır. Bugün adını tarihe kazımıştır. Neden? Çünkü hep yolda olmuştur. Şimdi hayal etmenizi istiyorum sizlerden. Şöyle yemyeşil çimenler hayal edin. Ortasında da bir tane futbol topu olsun. Futbol topunun gerisinde de 2 tane kale direği olsun. Amacınız çok belli. O topu kaleye gönderip gol atmak veya elinizde bir tane basketbol topu olsun mesela, bir tane de potanız olsun. Amacınız o topu potaya atıp basket atmak. Ne fark eder örnekler? Şimdi soruma kulak verin lütfen. O şutu çekmediğinizde, o topu potaya fırlatmadığınızda ne olacak? Hiçbir şey. Hem de hiçbir şey. Yola çıkmak ve ilk adımı atmak meselesi aynen bunun gibidir. Çekilmemiş şutların muhasebesini yapamayız. Yola çıktıktan sonra görünen ne peki? Tecrübe, deneyim, belki hedeflerine ne varmak? Neden belki diyorum? Mesela tarihten bir örnek verelim şimdi. Enfes bir karakter, muazzam bir mucit, harikulade bir ressam Leonardo da Vinci. Hayatı boyunca yüzlerce yeni eser ortaya atmış, onlarca yeni buluşa imza atmış, enfes bir hayat yaşatmış. Birçoğumuz, hatta dünyanın bütünü onu bir eseriyle, bir ortak eseriyle biliyor, Mona Lisa. Enfes bir eser, kullanılan teknikler harikulade. Hala daha araştırılması devam ediyor. Peki sizce bu Mona Lisa'nın tamamlanması ne kadar sürmüştür? Yani sorum şu, bir yola çıkıldıktan sonra yol ne kadar sürebilir ki? 16 yıl. 16 yılda tamamlanan bir eser. Şimdi bazılarınız diyeceksiniz ki o eser öyle daha tamamlanmadı, yarım kalan eser. Değil dostlar, tamamlanmış bir eser. 16 yılda tamamlanmış. Da Vinci yol boyunca daima denedi. Nice sefer başardı, birçok defa yanıldı. Hatta bir dönem İtalya İç Savaşı'na gitti. Ordular için silahlar tasarladı. Sonra döndü, geldi, bütün deneyimiyle, bütün tecrübesiyle Mona Lisa'yı tamamladı. Hala üzerine konuşuyoruz. Hala daha üzerine yüzlerce kitap yazılıyor, onlarca belgesel çekiliyor. Da Vinci nice denemesine başarılı oldu. Çünkü hep denedi. Çünkü hep yoldaydı. Tabii
Da Vinci'nin ürettiği her şeyi bilmiyoruz. Tıpkı Londra Filarmoni Orkestrası'nın 2012 senesinde seçmiş olduğu dünyanın en ünlü 50 bestesi gibi. O besteye tanıdığımız bestekarlardan Mozart 6 eseriyle, Beethoven 5 eseriyle, Bach da 3 eseriyle dahil oluyor. Ki büyük bir çoğunluğumuz, biraz ilgimiz varsa sadece bu eserleri biliyoruz. Şimdi bu eserleri yaratanlara baktığımız zaman Mozart 35 yıllık ömründe 650 eser. Beethoven 600'den fazla eser. Bach binlerce eser ortaya çıkarmıştır. 650'de 6, 600'de 5, binlerce arasından sadece 3. Ve birçoğumuz da sadece bu eserleri bilmeye devam edeceğiz. Yani dostlar, öyle vurdum gol oldu diye bir şey yok. Ben ilk adımı attım, yola çıktım ama devamı gelmedi diye bir şey de yok. Ben birini rehber edindim, birini idol edindim. Onun çizdiği yoldan gittim ve hiçbir şey olmadı demek de yok. En başından beri söylediğim gibi, yalnızca sen varsın. Senin hayal ettiklerin, düşlediklerin var. Bir de yol var. Yolu öyle uzaktan incele dilersen, aylarını, yıllarını ver. Kaleye girip gol olmayı bekleyen top, olduğu yerde öylece durmaya devam edecek. İyi de şutu çektim, gol olmadı deme. Bir daha dene. Daha önemlisi ne biliyor musun? Şut çekmeyi bilmiyorsan müzik yap, kitap yaz, hatiplik yap ve konuşmacı ol. Ama dene. Denediğin zaman imkanlar seni bulacak. Sen kendini bulacaksın. Kendini tanımlamanın yolu kendini denemekten başka bir yerde geçmiyor. Defalarca dene. Seneler boyunca dene. Belki Mona Lisa'yı yaratacaksın. Belki dünya tarihine geçen 50 büyük besteden birine sahip olacaksın. Örnekler bol, motive olmak serbest. Ama bir şeyi kendine şart koy lütfen. Denememek yasak. Yolda olan birinden yolda olanlara selam olsun. Teşekkürler.